tehcir genel olarak yoğun bir şekilde 1 Temmuz 1915 tarihinde başlamıştır ve Şubat 1916 tarihine kadar sürmüştür. Ondan sonra da bazı yapılan tehcirler var ama çok küçük boyutludur. Buradaki kamplarda kurulan tehcir kamplarında Ermeniler savaş bitinceye kadar kalmışlardır. 1918 yılının Nisan ayında yeni bir dönem başlamıştır. Savaş bittikten sonra veya hafifledikten sonra yavaş yavaş kamplardaki Ermenilerin geri dönmelerine izin verilmiştir ve zaten ondan sonra da Ekim 1918'den itibaren resmen bir geri dönüş kararnamesiyle Ermenilerin geri dönmesine karar verilmiştir. Geri döndürülmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla yani bu kamplar 4 yıl boyunca Ermenilerin yaşadığı yerler olmuştur. Onun için bu kamplarda böyle hani çölün ortasında falan diye düşünmeyin. Asla buralar bir kamp alanı olarak düzenlenmiştir. Buralarda üretim alanları oluşturulmuştur. Buradaki Ermeniler cephedeki askerlere işte çorap örmüşlerdir, işte kıyafet yapmışlardır. Ondan sonra kendi yiyecek içeceklerini ekip biçmişlerdir. Kendilerine tohumluk dağıtılmıştır. Ziraat aletleri doğulmuştur. Bir tarım zaten Ermenilerin göçe zorlandıkları yerler tarım bölgeleridir. Buralarda tarım ve zirai faaliyetlerine devam etmişlerdir. Yani Ermeniler gittikleri yerde normal hayatlarını devam ettirmişlerdir. Yani bu kamplar Ermenilerin Suriye ve kazalarında teşhir edildikleri kamplar toplumdan veya toplumlardan veya dış dünyadan izole edilen kamplar değildir. Bu kamplardaki Ermeniler gerek Anadolu içlerinde kalan ve tehcir edilmeyen akrabalarıyla gerekse de Amerika, Avustralya, Hindistan ve hatta Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki akrabalarıyla mektuplaşabilmişlerdir. Yani bir Ermeni kampta oturup bir tebrik kartı yazıp gelen Christmas'ını veya Paskalyasını kutlayan mesajlar çekebilmiştir. Bunu postaneye götürüp vermiş ve cevabını da alabilmiştir. Dahası Ermeni kamplarındaki Ermenilere Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanan ve Ermeni ve Süryanilere yardım cemiyeti vasıtasıyla yapılan yardımları zaten konsolos, yani Amerikan konsolosu ve onun tayin ettiği konsolos yardımcıları dağıtmıştır. Bu kamplardaki Ermenilerin büyük bir kısmı Amerikan konsolosluğuna giderek gündelik almışlardır. Yani bu kamplar öyle işte girmesi serbest, çıkması yasak olan yerler değildi. Buradaki Ermeni ihtiyaç duyduğunda postaneye gidebiliyordu. Ayın belirli günlerinde Amerikan konsolosu tarafından yapılan nakdi ve ayni yardımlar almak üzere konsolosluğun gösterdiği dağıtım merkezlerine gidebiliyordu. İsteyen ülkeyi terk edebiliyordu, kampı terk edebiliyordu ve parası varsa gemi ile başka ülkelere gidebiliyordu ve nitekim birçoğu da gitmiştir. Yani bu kamplar böyle yerlerdi. Zaten Ermenilerin teşhir edilmesinin yollarda öldürülmek ile paralellendirilmesi de çok yanlıştır. Yani bazı Ermeni tarihçiler Ermenilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının sebebinin yollarda öldürülmek istenmesi olduğunu iddia ediyorlar. Yani bu çok makul ve mantıklı bir iddia değil. Yani Trabzonlu bir Ermeni öldürülmek için neden ta Elazığ üzerinden Diyarbakır, Halep'e götürülsün? Neden Halep'te öldürülsün? Yani bunun anlamı da yoktur. Öyle saçma sapan yol hikayeleri vardır ki yani Merzifon'dan çıkartılan Ermenilerin işte Malatya'ya götürülerek öldürüldükleri iddia edilmiştir mesela Mavi Kitap'taki bazı uydurma hikayelerde. Yani Amerika'daki veya Avrupa'daki insanlar Merzifon'un Malatya'ya çok yakın olduğunu veya banliyosu olduğunu zannedebilirler ama bu iki bölge arasında 250 kilometreye yakın bir mesafe vardır. Yani bir insanı 250 metre öteye götürüp ovada öldürmenin bir anlamı yoktur. Ama Avrupa'da bu şehirler, bu mesafeler hiçbir anlam ifade etmediği için bu
propaganda ve şehir efsanelerine açık bir durum ortaya çıkmıştır.